Her telden bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle orkide bakımında neler yaparsak orkidelere zarar veririz, sağlığını kaybederiz. Bunlarla alakalı konuşacağım. Orkide bakımında en önemli şey sulamadır. Sulamaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sulamada yapılan hatalardan bahsedelim. Orkidelerin normal yaşam ortamlarında ağaçların üzerine yapışmış bir şekilde yaşıyor. Yani köklerinden de besleniyor. Bu nedenden dolayı orkideleri şeffaf saksılara dikiyoruz. Evet, şeffaf saksılara dikiyoruz. Ve şeffaf saksılardan şu köklerden bakın. Köklerden hava, ışık almasını, besin almasını sağlıyoruz. Sulamada yapılan hatalardan bir tanesi dış saksı kullanımında bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Eğer dış saksı kullanıyorsak ve üstten sulama yapıyorsak dış saksıda suladıktan sonra belli bir süre sonra kontrol etmek gerekiyor. Suyun içerisinde yüzdürmemek gerekiyor. Ve orkidenin susadığını şu şekilde anlıyoruz. Bakın köklerini inceliyoruz. Kökleri grileşmişse, bakın grileşmişse orkideyi sulayacağız. Kökleri grileşmişse bakın köklerini kontrol ediyoruz. Evet, şu anda yaz ayları olduğu için normalde haftada bir sulama yapıyoruz. Ama yaz aylarında, özellikle yaz aylarında sıcaklar fazla olduğu için köklerini kontrol edelim. Eğer kökleri grileşmişse sulama yapacağız. Eğer kökleri bakın burada bir orkide gösteriyorum. Böyle yeşilse, bakın böyle yeşilse bu orkideyi sularsak köklerini çürütmeye doğru gider. Onun için sulamada en önemli şey suya ihtiyacı olup olmadığını belirlemek lazım. Ondan sonra sulamak lazım. Ve dış saksı kullanıyorsanız, ben kullanmıyorum kendim. Kullanmayı da çok tasvir etmiyorum. Güzel görünüyor ama dış saksıda bir sulama dengesini iyi sağlamak gerekiyor. İki, köklerin ışık almasını, hava almasını engelliyor. Evet. Bir de şu yanılgıya düşülebiliyor. Bakın orkidenin toprağı normal bir toprak değil. Ağaç kabuklarından oluşmuş bir ağaç kabuklarından oluşuyor. Üst yüzeyine bakıp üst yüzeyi kurumuş. Ben bu orkideyi sulayayım diye düşünülebiliyor ve özellikle dış saksı kullanımında alttaki kökler görünmediği için üstüne bakaraktan yorum yapılıyor ve üstten sulama yapılıyor ve alta su birikiyor ve kökler yavaş yavaş çürüyor. Evet. Sulama meselesi çok çok önemli. İkinci bir mesele güneş ışığı meselesi. Orkide direkt güneş ışığını almamalı. Özellikle öğlen güneşini direkt öğlen güneşini almamalı. Yapraklara çok zarar veriyor. Sabah güneşi olabilir, akşam güneşi olabilir ama direkt öğlen güneşi almaması gerekiyor. Güneş süzülerekten gelirse daha sağlıklı olur. Diğer bir şey saksı seçimi. Saksı seçimine de çok dikkat etmek gerekiyor. Orkidenin saksı şeffaf olması gerekiyor. Neden şeffaf olması gerekiyor? Biraz önce de bahsettik. Köklerinin ışık alması ve ışıkla beslenmesi gerekiyor. Bakın ben burada saksıları delik delik deldim. Bu delik delmemin sebebi köklerinin hava alması. Bazı saksılar var böyle şeffaf ama çok sert böyle. Çok sert olduğu için hava almıyor. Bu da yine orkideye zarar veriyor. Yine normal toprak kullanımı, bu da yanlış bir şey. Orkidenin özel kendi toprağı var. O toprağı kullanmak gerekiyor. Evet. Diğer bir şey, orkidelere besin takviyesi verirken belli aralıklarla verilmesi lazım. Çok aşırı besin takviyesi vermek de orkidelere zarar veriyor. Başka bir yapılan yanlışlardan bir tanesi, yeni bir orkide eve aldığımızda bu orkideyi direkt diğer orkidelerimizin yanına koymamamız gerekiyor. Diğer orkidelerimizin yanına koymamamız gerekiyor. Çünkü bu orkide hastalık olabilir. Diğer orkidelere hastalık bulaşabilir. Evet. Sulamadan bahsettik. Güneş ışığından bahsettik. Fazla güneş ışığı
ve az güneş ışığı, bu da yine orkideye zarar verebiliyor. Sulamada da çok sulama zararlı olduğu gibi az sulama da zararlı. Mesela özellikle çiçekli orkidelerin sulamasına çok dikkat etmek gerekiyor. Eğer sulamayı düzenli yapmazsanız, düzenli kontrol etmezseniz öncelikle çiçeklerini döküyor. Bakın bu harika çiçeklerini döküyor. Sonra yavaş yavaş dengesi bozulmaya başlıyor. Evet. Evet. Bugünlük verdiğim bilgiler bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve paylaşırsanız memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.